Öyle bir zaman dilimi geliyor ki. Bakın ölmek için Allah'a yalvaracaklar. Yaratılmış ilk okyanusları düşün. Hep vardı. Bütün kayıtlar orada. Yani gökyüzüyle yeryüzü arasındaki bütün kayıtlar ama. Geçmiş geleceği birleştir orada hepsi. Allah'ın işine karışmayın. Karanlık o dediğimiz ama kendi karanlığımızı görmediğimiz, kendimizde ne eksik varsa, neye direnç gösteriyorsak, adına hastalık dediğimiz hastalıkların çoğalma dönemindeyiz. Bütün o kalpleri kararmış olanlar ayaklarına denk almaları gerekiyor. Denk alsınlar. Arayış var ve bu şiddet olayları da artıyor. Biz nasıl Sevgili uyanacağız Aysu, kendi gerçekliğimize? şu arayışı bir bıraksınlar. Araya kendilerini kaybettiler. Elimden gelse 2026'yı silerim demiştim. Çünkü 2026 bir milat. Toplumların kendi içinde yok olması için çalışmalar yapılıyor şu an. Yani baktılar topla tüfekle bu olmuyor. Çünkü olacak gibi de değil. En azından toplumlarda kaos çıkartalım. Hoş geldiniz. Yeni bir bölümle daha karşınızdayız. Ercan Han Üşümez hocam bizlerle beraber. Hoş geldiniz hocam. Sevgiyle geldik sevgili Aysun. Bu Her arada çok zamanki gibi. geçmiş olsun. Çok teşekkür ediyorum. Aslında şu dönem içerisinde şunları anlamamız gerekiyor. Gelişemediğimiz zayıf taraflarımızın adına hastalık dediğimiz psikosomatiklerin gölge taraflarının çıkma zamanı. Ne demek bu? Hala direndiğimiz, hala çirkin diye gördüğümüz ama kendimizi görmediğimiz, kötü diye gördüğümüz ama kendimizi taraflarını görmediğimiz, karanlık o dediğimiz ama kendi karanlığımızı görmediğimiz, kendimizde ne eksik varsa, neye direnç gösteriyorsak, neyi nasıl yapıyorsak, adına hastalık dediğimiz hastalıkların çoğalma dönemindeyiz. İçeride ne varsa dışarıda o vardır dediğimiz, bütün doğayla eşdeğer olduğumuz, aslında partner olduğumuz bir zaman dilimindeyiz. Malum yani bütün olaylar ortada. Ben tehdit edilen bir dünyanın, zalimlerin, kötülerin bu dünyada kalmayacağını biliyorum. Çünkü iki türlü insan var. Birinci insan, yani bütün insanlar ölümsüz. Bütün insanlar ölümsüzdür. Ama ikinci tür insan var. Onlar hem ölümsüz hem de ilahidir. Ölümsüzler cehennemin en dibini de görecek olanlar ve asla o cehennemden en dibinden çıkamayacak olanlar. Tamam mı? Bu birinci ölümsüzler. Ölümsüzlük illa cennette elma yiyerekten, göbeğinde ceviz kıraraktan değil. O cehennemin dibinde de kalaraktan asla ölmeyen, yaralanıyor, kopuyor, parçalanıyor ama asla ölmüyorsun. O da ölümsüz. Ama bir de ikinci tür insan var. Hem ölümsüz hem de ilahi. Onlar Yaradan'a, yani Allah'a koşulsuz, niyetsiz, nedensiz kavuşacak olanlar. İşte böyle bir dünyaya şu anda direnç gösteriyoruz. Ve kötülere de şuradan şunu söylüyorum. Ayaklarını, bütün o kalpleri kararmış olanlar ayaklarına denk almaları gerekiyor. Denk alsınlar. Yani bu benden onlara bir uyarı. Bütün dünyadaki kötülere. Bir de ölümsüz gibi bu dünyada yaşayıp işte o zulmedenler var ya, Evet. o zulmedenler sanki bitmeyecek gibi, hani hep o ölümsüz gibi davranıyorlar. Aslında kendi gerçekliğini göremiyor. Hani siz hep bahsediyorsunuz ya, bir gerçeklik var, bir Evet. hakikat var derken şimdi geldiğimiz noktada da mesela geçtiğimiz günlerde yine Urfa'da bir çocuk, Evet. 16 yaşında okulda pompalı tüfekle taradı. Bir sürü 16 yaralı vardı galiba. Sonra da kendi canına kıydı. Doğru. Yani şöyle baktığımızda insanlarda böyle bir arayış var ve bu şiddet olayları da artıyor. Biz nasıl Sevgili uyanacağız Aysu, kendi gerçekliğimize? ben şuradan senin bütün izleyicilerine şunu söyleyeceğim. Şu arayışı bir bıraksınlar. Gerçekten. Araya kendilerini kaybettiler. Aramayın. Hatta mümkünse, bak kendim için söylüyorum. Ben bazen turlar açıyorum. Bazen eğitimler açıyorum. Ya kafanıza yatmayan hiçbir şeye dahil olmayın. Hazır olmadığınız hiçbir şeye dahil olmayın. Şu arayışı bir bitirin. Orada bulamadım buraya geleyim, burada bulamadım ona gideyim diye bir şeyi artık bir bırakın. Dünya zaman diliminde şu anda gerçekliğini farklılaştırırken hakikatini kaybeden insandan bahsedebilirim. Çünkü eninde sonunda şu anda gerçeklik dediğin şeyin kaybolduğu yerde bizim gerçekliğimiz illüzyon da var. Bu da nedir? İstesen de istemesen de
dünya yeniden şekilleniyor. İstesen de istemesen de Trump başta oturuyor. İstesen de istemesen de malum ülke bir ülkenin altına girip üstünden çıkıyor. İstesen de istemesen de insanlar Şanlıurfa'daki örnekteki gibi bir olayın içerisine girip kendilerini haklı görüp zulmedip sonra kendileri de intihar edebiliyorlar. Şimdi Allah'ı seven bir insan ve hakikati tutan bir insan, bırak bir insana zarar vermeyi, bir karıncaya dahi zarar vermez. Ama söylüyorum, vakitleri az kaldı. Elimden gelse bir programda demiştim bunu, 2026'yı silerim demiştim. Neden? Çünkü 2026 bir miat. İki türlü insanın miadı. Cehennemlikler ve cennetlikler. Ve maalesef bu cehennemlik olan insanlardan dolayı Allah kimseye zulmetmez ama onlar belli bu dünyada. Onların gerçeklikleri zamansal, hakikatlerinin dışında zihin zamanında devam edecek. Sıkışmış, arafta kalmış, zengin de olsa mutlu değil, fakir de olsa mutlu değil. Evet. Ölse de mutlu olmayacak, dirilse de mutlu olmayacak. Bitti. O yüzden bana kimse şu vakitten sonra hikaye anlatmasın. Hani Hazreti İsa'nın bir sözü vardı. İçinizde bir tane günahsız varsa taş atmaya devam etsin. Şu anda 8 milyar insan içerisinde papalardan dahil, bilmem nelerden dahil, hahamlardan dahil, kafasını secdeden kaldırmadığını düşünen adam da dahil bana günahsız olduğunu söylemesin. İnan Allah'a şirk koşmuş olurlar. O yüzden şu dünyaya geldiğiniz bu bedenin içerisindeki hakikatinizi kaybetmeden ve zaman bu kadar daralmışken kendi hakikatinize dönün ya. Siz bu dünyayı bu hale getirdiniz. Siz kendi yaşantınızı bu hale getirdiniz. Siz bu kadar çirkinsiniz. Siz bu kadar karanlıksınız. Ama Allah diyor ki çirkin de olsan, karanlık da olsan merhametlerin en merhametlisi benim. Sen bana gel samimiyetle, tövbeni yap, ben seni affederim. Bundan dolayı sevgili Ayşe, Allah'ı seviyorsa insanlar, ki Allah 8 milyar insanın yaratıcısı olaraktan, hatta uzaylılar dediğimiz, hatta başka varlıklar dediğimiz, Allah sevmediği hiçbir şeyi yaratmaz. Allah şeytanı da yarattı, iblisi de yarattı, cinleri de yarattı, 18 bin alemi de yarattı. Allah haricinde türemedi onlar. Hiçbir şey. Çok affedersin, o kakalak dediğimiz böcek, Türkiye'de ona bok böceği diyorlar ya, o bile akıllı, geçen programda mı söylemiştim, Samanyolu galaksisini takip ediyor kendi yuvasını yapmak için. Ne Bak, büyük mucize. Samanyolu, evet, Samanyolu galaksisini takip ediyor. Ve dişisi yok, erkeği yok. Yürüyeceği zaman kendi bedeninden çiftleşip kendisi yapıyor bunu. Yani dişisi ve erkeği yok bunun. Şimdi demek ki bak, doğayı temizleyen ve insanlara faydalı olan bir kakalak böceği dahi Samanyolu galaksisini izleyebilecek kadar ve kendi yönünü bulabilecek kadar ve kendisini dişil ve eril ikiye bölüp, hani amip gibi çoğalmıyor ama sonuçta öyle bir doğurganlık içerisine giriyor. Yaratılışının bütün mevzuatını yerine getiriyor. Ya bana Şanlıurfa'daki cinayetten bahsediyorsun. Yazıklar olsun. Şu anda insanlar, izleyenler, kan davası olanlar, kin, nefretle bu ülke içerisinde birbirini öldürenler, bu ülke içerisinde komşusunun aldığı yeni arabadan dolayı kıskanan diğer komşusu veya kadın kadına kıskançlığın duygusu içerisinde kalmış ya da erkek erkeklikteki o kısımdaki hıncını ve hırsını alamadığı bir dünyayı bana gelip de imanlıktan ve Türklükten ya da milliyetçilikten kimse bahsetmesin. Neden? Gerçeklik mi istiyorsun? İllüzyondan çıkacaksın. Hakikat mi istiyorsun? Allah'a yöneleceksin. Sevgi diline yöneleceksin. Nefret diline değil. Bundan dolayı sorduğun şey gerçeklikte kaybetti mi insanlar? Tabii ki kaybettiler. Ben de onlara diyorum ki senin programın vasıtasıyla kendi hakikatinize dönün. Bırakın başkalarının hakikatini. Nasıl bulacak kendi hakikatini? Vallahi ona en güzel şey söylemişti. Çok da severim o sözünü. Biraz önce söylediğim o iki türlü insan vardır
dediğimi de Sokrates söylemesi. Bu da Osho'nun söylediği bir şey. Ben size hakikati gösteriyorum. Siz benim parmağımı yalıyorsunuz diyor adam. Osho'nun söylediği. Şimdi ben size hakikati gösteriyorum dediği şey bizim kimseyi haşa yolundan çevirip de şu yola gir diyeceğimiz bir durum yok. Ama yüzümüzü gözümüzü aşıp suretimizden, siretimizden Rabbinizi görün ve sendeki Rabbinle birleştirdiğin yerde Rabbine yönel diye duamız, niyazımız bundan dolayı. Yani insanlara gelin de insanlara tapın demiyoruz ve kimse de bunu deme hakkı yok zaten. Ama Rabbinize yönelin diyoruz. Rabbinize yönelmek birçok dertten seni feragat edecektir. Hatta seni işitecektir. Ama sen inatla bunu yaparsan neyi? Sen olmaya devam edersen, geçmişe takılıp sürekli şişirme haberlerinle beraber kendi içinde kurdun, genişleyeceğin yerde çürüyerekten genişlersen, öncelikle şunu unutmasın hiç kimse. Bir insan ne yaparsa kendisini yapar sözü var ya, toplumlar için de geçerli bu. Şimdi malum ülkeyi düşünün. Ne kadar hoşnutluk içinde yaşadığını görüyoruz değil mi? Zulmediyor herkese. Evet, ama bir şey söyleyeyim mi? Bakın ben burada ekranlardan söylüyorum. Öyle bir zaman dilimi geliyor ki. Bakın ölmek için Allah'a yalvaracaklar. Ölmek için Allah'a yalvaracaklar. Ölmek için Allah'a yalvaracaklar. Rabbim ne olur sen bizi öldür diye. Bak bunu söylüyorum. Vaat edilmiş topraklar deniyor, genişlenecek deniyor. Mesela o kadim bilgilerde, şeylerde, kendi Tevratlarında, yani onlara göre yorumladıklarında bekledikleri gibi olmayacak mı? Bakın Hızır'la Musa'nın yolculuğunda koskoca peygamber Hazreti Musa Hızır'ı anladı mı? Boğazı kesilen çocuğu anladı mı? Gemiyi batırmasını anladı mı? Anlamadı. Hazreti Musa'dan bahsediyoruz, peygamberden. Ama aynı Musa Firavun'un kan kardeşiydi. Değil mi? Bunu anlayabiliyor muyuz? Allah Allah. Yıllarca onunla beraber savaştı. Yıllarca köylere bastı. Altın zırhlar giydi. Sonradan peygamber oldu. Nasıl oluyor da Firavun'un kan kardeşiydi bu? Allah niye bunu seçti? Anlayabildik mi? Hayır. Hazreti Meryem için. Çocuğu sen başkasından peydahladın. Fahişe damgası yapıştırdılar Hazreti Meryem'e. Allah onu seçti. Neden seçtiğini anladık mı? Hayır. Hazreti Yusuf'a bütün kadınlar iftira attı. Firavun'un eşi de dahil olmak üzere. Hapse düştü. Rüyasında gördü. Rüyasında gördüğü kişilerle yola çıkıp onlara krala ilettirdi. Sonra o kurtulan oldu. Bir tanesi ölen oldu. Çünkü gözünün kargayla oyulacağını görmüştü Hazreti Yusuf bir tanesinin. Ama Hazreti Yusuf'u anlayabildik mi? Neden Allah onu seçti? Hayır. Şimdi Hazreti İsa'ya büyücü dediler. Neden Hazreti İsa'yı seçtiğini anlayabildik mi? Hayır. Bir tek anladığımız tek bir şey var. Habibim dediği, sevdiği Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin daha insanoğlu yaratılmadan hakikatli cennetin kapısında onun nurunun yaratıldığı zaman. Bir tek burada bir mantık kuruyoruz. Kendi ismiyle yazdığı tek şey Habibullah. Aynen Habibullah, aynen öyle. Şimdi bir tek orada bir hani akledebiliyoruz. Demek ki Allah'ın işine karışmayın. Bazen bazı şeyler gidiyormuş gibi gözükür. Kötüler kazanıyormuş gibi gözükür. Harbiden o az kaldı bu adamı yenmeme ya da bunu yenmeme, bunları alt etmeme. Allah'ın planı var diyoruz ya. Herkes böyle sağlam bir şekilde bir bekler. Evet, çok şeyleri kaybedebilecek zaman dilimindeyiz. 2026. Neler neler harcıyoruz, farkında mısın? Neler neler harcıyoruz. Epstein harcıyoruz. Sadece Türkiye'den 200 bin tane çocuğun kaybını harcıyoruz şu anda. Depremde ölenleri harcıyoruz. Çok kolay tüketiyoruz. Çok kolay unutuyoruz. İyilikleri çok kolay unutuyoruz. Ve her şeyi unutuyoruz. Neyi kaybettik biz acaba? Acaba dünyada şu anda hani fiziksel gerçekliğimiz aslında farkında olmadan şuurumuzu kirleten dijital bir sistemin içerisinde hapsolmuş, adına akıl dediğimiz ama gerçekte akıl olmayan bir şey mi? Gerçeklik dediğimiz ama illüzyon olan bir sistemin içine mi soktular bizi? Oraya doğru mu evriliyoruz? Yani. O dijital krizin içine doğru ilerliyoruz o Doğru. zaman. Siz her zaman söylüyorsunuz mesela 2044, 40'larda, 45'lerde artık yapay insan olacak. Doğru. İnsanlık azalacak. Nasıl yani? İnsanlar tamamen yok mu olacak? Ya da o elitler mi kalacak sadece geriye? Şimdi nörobilim diyor ki beyin dış dünyaya olduğu gibi algılamaz diyor. Tahmin eder. Tamam mı? Dış dünyaya.
Yani gördüğü şeyi yorumluyor. Şimdi böyle bir şeyi insanoğlunu algoritmasında beynindeki nöronların, siyatik sinirlerin, şu anda dünyada CERN projesi diye hep bahsettiğimiz harp teknolojisi Tesla'nın aslında insanlığın faydası için üretip ama kötülerin ise kötü olaraktan devam ettirdiği Amerika savunma sanayisinin 1978'deki Tesla'nın bobinlerinden yola çıkaraktan aslında bir savunma sistemini kurmak için sinyaller oluşturduğunu, hava sinyalleri, Bluetooth'un, Wi-Fi'nin aslında bunlar üzerine askeri bir teçhizat olaraktan üretildiğini, daha sonrasında ise telefonlara bunlar monte edildiğini, şu anda dünyada 8 milyar insanda 8 milyar insanın kaçında telefon var sence? Yani herhalde 1 milyarında falan yoktur. Hepsinde var neredeyse değil mi? Herkeste var. Bu gerçeklik değil, beyninin yorumu şu anda. İşte nörobilim bunu diyor. Tahmin ettim. Bu gerçeklik değil, beyninin yorumu. Kaçında var hocam? İşte bilemiyoruz değil mi? Şimdi 8 milyarda var diyebilirim, 16 milyarda var diyebilirim dünya üzerinde şu an telefon. Niye? Herkeste 2'şer tane telefonda O da var. Evet. var. Kullanmadığı telefonlar da evde var. Kapalı da olsa bataryası var. Artı telefonunuz var ama yakınınızda baz istasyonları var. Çarpı 10. Yani bir telefon 10 tane telefonu çalıştırabilecek bir sinyal gücüne sahip. Kontroldeyiz. Şimdi sürekli bu şekilde bir dünyada bir olay varsa maruz kaldığımız beynimizin şu anda dünya üzerinde bir mikrodalga fırındaki sinyalden en az 3-4 kat daha fazla olduğunu söylesem. Şimdi bu ne anlama gelir? Bu zihninizin izlediği yerde kendinde onların istediği şekilde bir gerçeklik yaratmasına. Yani askeri bir sistemin o Amerika savunma sanayisi için 1978'de ilk çıkan şeyde telefonlarla insanları yönlendirebilme durumuna getirecekler. Şimdi Amerika'da bir videoda ispatlanmış ve bilim insanlarının işte 6G, 7G aslında 8, 9 var bunlar şu anda. Yani gelişecek değil, var bunlar. Biz onu şu anda Türkiye'de 5G kullanıyoruz ama birçok ülke şu anda 6'yı 7'ye geçti bile. İnsanlar üzerinde bunu yapıyorlar ve malum zaman içerisinde bazı ürünlerde, sıvılarda grafen olduğu iddia edildi. Dünya üzerindeki birçok önemli bilim adamının söylediği, evet, açıkladığı makale olaraktan. Hatta otopsilerde damarlarından o grafenleri falan çıkaran otopsi videoları falan da yayınlandı biliyorsun. Şimdi bu grafen ne? Ve neden şu anda dünya üzerinde bu bilim adamları masaya grafeni koyup şu andaki CERN projesiyle beraber yapmaya çalıştıkları ve insanların kullandığı cep telefonu ve tablet ve bilgisayarlar gibi olaylarla o grafeni istedikleri yere hareket ettirebiliyorlar. Yani telefonu bu tarafa doğru çekiyorsun çalışırken grafen o tarafa doğru geliyor. Bu tarafa doğru. Şimdi insan vücudunda var olduğunu söyleyen ciddi bilim adamları da çok büyük araştırmalar yaptılar. Otopsi videolarını da izledik, gördük. Şimdi insan vücuduna girmiş olan bir grafenin insan vücudundaki siyatik sinirlere yapışıp atlas kemiğinin oradan küçük beyine tam olarak saplandığı zaman Matrix filmleri hatırlayın. Beyine hakimiyet içerisinde otomasyon sistemde dışarıdaki baz istasyonu gibi grafenlerin de vücutta bir baz istasyonu oluşturduğunu düşünürsen ve yarın öbür gün ölümsüzlük suyu hariç güzelleşme, uzun ömürlü yaşama, Alzheimer gibi hastalıkların vesaire vesaire bir çip takılarak yok edileceğini söylesem ve bütün insanların hastaneye gidip çip taktırdığını düşün. Genetik ve epigenetik olan bütün hastalıkların çoğunun kalktığını düşün. Ki bu başlamıştı Biliyorum, pandemi sürecinde biliyorum. İsveç'te. Aynen öyle başladığını da biliyorum. Şimdi böyle bir olayın içerisinde insanların koşup hastaneye taktırdığı ve grafenlerin de vücutta olduğu bir yerde ve benim karşımda da kocaman bir ekran var. Bütün şehri görebildiğim. Burada da sistemim var. Seni istediğim gibi programlayabilirim. Nöronlarını istediğim gibi hakimiyet altına alabilirim. Toplumsal kaoslar yaratabilirim. Yani silah gerek yok. Yani malum ülkeyle işte füzelerin atıldığı gerek yok. İstediğim gibi programlayabilirim. İşte 2026 elimden gelse silerim dediğim şey insanlar üzerindeki bu hakimiyet
şu anda onların eline geçmiş durumda. Hocam siz bizim başka bir programda da, hatta 2025'in sonundaydı galiba, demiştiniz ki ayıklanacağız. Evet. 2026 eleme yılı, ayıklanma yılı dediniz. 2027 nasıl olacak peki? Yani 2026'da diyorsunuz ya, elimde olsa silerim. Evet. Tamam, silindi veya 2026'da kalanlar kalacak. 2026'da bunun devamı mı olacak? Nasıl olacak? Bu sorduğun soru sevgili Aysun, dijital ikiz evreni dediğimiz, işte biraz önce bahsettiğim CERN projesinde amaç boyut kapısı açmak değil sadece. Hani bir boyut kapısı açacak, varlıklar gelecek, gidecekler, vuracaklar. İşte Marvel film karakterleri gibi kulakları sivri insanlar, mavi suratlı uzaylılar göreceğiz. İnsanlara saldıracaklar. Vallahi çok güzel oyaladılar. Asıl CERN projesinin tehlikesi, dijital ikiz evren yaratmaya çalışıyorlar. Dijital ikiz evreni yaratıp, yani şu anda yaşadığımız bu dünya üzerindeki kara parçasının dışında başka bir yerde yaşıyormuşçasına bir dijital ikiz evren yaratıyorlar. Ve insanlar buna bağımlı hale gelecekler. Çünkü yönetilebilir köle sistemine geçecekler. Köle ne demek? İşçi demek zaten. Yani eski dönemde işçi, şu anda neyse köle o demek aslında. Çiftli köleler. Ayaklarına zincir bağlanan demek değil sadece. Çiftli köleler istiyorlar insanlar. Aynen böyle. Ve bunlar çok kritik bir noktaya geliyoruz. İşte 2026-2030 arasında bunu çok hızlandırıp kendi kendini yok edebilen, kendi kendini yok edebilecek toplumlar üzerinde bir proje çalışılıyor. Yani bir toplum kendini yok edebilecek kıvama getirmek üzere bu dijital ikiz evrende insanları etkileyebilecek, Amerika'daki cinayetleri hatırla, okullardaki. Bilmem ne karakterinden etkilenip gidiyor. Bilmem ne oyunundan dolayı etkilenip gidiyor. Dijital ikiz evren bunun 10 katı daha tehlikeli. CERN projesinde bunu yaptıkları zaman ve insanlara bunu verdikleri zaman, insanlar bu dünyada yaşadıklarını, bu kara parçasında yaşadıklarını bilmeyecekler. Dijital bir ikiz evren demek, gerçekte olmayan ama varmış gibi insanlara hissettirilen, aslında aç olan ama aç değilmiş gibi hissettirilen, aslında kurak ama kurak değilmiş gibi gösterilen bir dünya yaratılıyor. Ay'a gidilmediği gibi. Hani geçen programda da söyledim. Kardeşim, siz 1969'da Ay'a gittiniz. Neil Armstrong Ay'a ayak bastı. Kamerayla çektiniz. Hatta Amerikan bayrağını diktiniz. Amerikan bayrağı böyle sabit duruyor. Değil mi? Hani orada oksijen yok, yer çekimi yok. Ve zıplayarak yürüyorsunuz. Şimdi ise oraya bir gönderiyorsunuz. 69 senesinden sonra, 50 kusur yıl sonra ilk defa. Ve içinde 4 tane astronot var. Bir tanesi kadın. 4-5 tane birisi vardı içeride. Evet. Canlı olarak yayınlıyorsunuz. Ve diyorsunuz ki Ay'ın etrafında dönüp gelecek. Pardon? Ay'ın etrafında. Tamam, okey. Yani Ay'a inemeyecek. Artık insanları yemeyecekler. Ama bir nevi tam da bu karışıklık, malum ülkenin saldırıları, yeni dünya düzeninde siz Ay'a insan yolluyorsunuz aynı zamanda. Algıyı dağıtıyorsunuz. Şimdi sevgili Elon Musk da Mars'a yaşam kurmak istiyor ya. Evet. Orada ne yapacaktı adam? Orada şunu yapacaktı. İşte 2027'yi sorduğun için, 2030'u sorduğun için söylüyorum. Yakın bir zamanda gönüllü insanlar toplanmaya başladı, biliyorsun. Teklifler yapıldı. Gönüllü insanların eğitimleri yapılıp sözde işte bindirilecek. Ve o en yakın konumdaki astronomi verileriyle Mars'a insanlar gönderilecek. Ya sen bu dünyada daha yaşayamıyorsun. Dolu yağıyor, insanların kafası yarılıyor. Sen bu dünyada daha düzgün inşaat yapamıyorsun. Taş bulamıyorsun, demir bulamıyorsun. Efendime söyleyeyim, harç yapacak, işte harçı oluşturacak malzemeyi bulamıyorsun. Mars'a mühendisler de götürsen ne olur? İnşaatçılar götürsen ne olur? Hemşireler götürsen ne olur? Gönüllüler götürsen ne olur? Kimi giyiyorsunuz siz ya? İşte bu gerçeklikten çıkıp ne yapacaklar biliyor musun? Aynı filmlerdeki gibi düşün. Gerçekten o füze kalkacak. Gerçekten kalkacak. Gerçekten aşağıdaki o füzenin ateşleme sistemini göreceğiz. O kadar. Sonrasında yine bir Mars'ın alanı gibi oluşturulmuş bir yere indirilecek ve insanların yüzleri maskeli, yani korumalı. Ve insanlar bunu televizyonda izleyecekler. Ve orada şunu diyecekler. Kutuplarında bir basınç yaratırsak, işte bir patlamayla Mars'ın yüzeyindeki sıvıyı buharlaştırıp atmosfer oluşturabileceğimiz çalışmalarımız var. Siz bundan yıllar öncesinde
ozon tabakası delindi diye milleti yediniz. Ozon tabakası büyüyor. Büyükbaş hayvanlar onların metan gazı oluşturup deliyor dediniz. Hayvanları telef ettiniz. Efendime söyleyeyim, kendinizin üretip kapitalist sistemi içerisine koyduğunuz parfümlerinizin gökyüzünü deldiğini söylediniz. Ve bundan dolayı iklimlerin değiştiğini söylediniz. Ozon tabakası bir anda unutuldu. Normalde şu anda onların matematiksel verileri geçmişte, ben hep böyle geçmişte okurum yani neyi nasıl matematiksel olarak onu veri olarak verebilirim diye. Şimdiye kadar atmosferimiz bitmiş olması gerekiyordu. Yani tükenmiş olması gerekiyordu. Üstüne üstelik siz yapay iklim oluşturuyorsunuz. Yapay yağmur, yapay kar ve içinde kimyasal olan. Gökyüzünü zehirliyorsunuz chemtrail'larla. Bu Avrupa'da birçok bilim adamının ispatladığı, görsel ve raporlarla ispatladığı bir şey. Ve siz şu anda Mars'a gitmeyi düşünüyorsunuz ha? Mars'a gitmeyi düşünüyorsunuz. Pardon. Yine bir illüzyon yaratıp böyle bir olayın gerçekte olmayan 1969'dan bu zamana kadar nasıl insanları yediler ve güç gösterisi yaptılar. Şimdi de aynı şeyi yapıp aslında dünyada bir yerde kızıl gezegen oluşturup oradaki insanları da, yani inanan insanlar da gerçekten Mars'a gittiğini sanacaklar. Ama gidemeyecekler. Hayır. İşte bu dijital ikiz evren dediğimde bunun gibi gerçeklik gibi algılayacağımız ama gerçek olmayan. Yapay insan sordun. Yapay insan da şu işte. Kişinin beyni alınıyor. Bütün siyatik sinirleri, omurgasının üzerindeki bütün o hatlar, kablo sistemi gibi gör. Bir robota koyulduğunu düşün. Kişi kim olduğunu, anılarını belli bir seviyede hatırlayacak. Ama mekanik bir, robotik bir vücudu olacak. Yani 1900 senesinde bunu anlatsaydık insanlar daha çok inanabilirdi. Ya ne kadar fantastik bir şey. Harbiden mi, gerçekten mi diye. Şimdi anlattıysan saçma geliyor. Ama bundan 15 yıl önce, şu ekranda beni tanıyanlar bileceklerdir. 15-17 yıl önce ben şey diyordum, 15 yıl önce. Yapay rahimler yapılıyor. Orada da tepki aldım. Ama Çünkü geldiğimiz noktada oluşuyor şu anda. Oluştu da, yani bitti. Şimdi diyorum ki insan beyni üzerinde şu anda yapılıyor bu araştırmalar. Nöronları üzerinde. Yani bir robota yerleştirilip bunun üzerindeki mekanik sistemini beyinle beraber senkronize edip orada insanın yarı biyolojik yarı mekanik insanı oluşturmanın adımları atılıyor. Bunun deneyleri yapılıyor şu anda zaten dünyada. Yani o zaman çipli köleler ve efendiler Efendiler, aynen öyle. olacak. Aslında şöyle diyebilir miyiz? Efendiler çipli kölelere evrenin kopyasını oluşturmak istiyorlar. Jim Carrey'nin filmi gibi. Onlara hizmet edecek. Aynen Onlar da öyle. yönetecek kızıl gezegende. Aynen öyle. Aslında bütün insanları yönetmek istiyorlar ve bu kadar insanı da yok edemeyecekleri için sistemin içerisinde o otomasyonla insanları yönetebilecek o SEM projesindeki ve telefonlardaki o yüksek maruz bıraktıkları titreşimler, frekanslarla toplumların kendi içinde yok olması için çalışmalar yapılıyor şu anda. Yani baktılar topla tüfekle bu olmuyor. Çünkü olacak gibi de değil. En azından toplumlarda kaos çıkartalım. Ve bu kaosu bir nevi aslında dijital dediğimiz, deccalizm dediğimiz, işte dijital deccalizm, bunu kötüye kullanmak. Halbuki şu anda çıkan yapay zekayı aslında bizler fayda yönünde de kullanabiliriz. Ama kullanmıyoruz tabii ki. Ama orada toplumsal kitleler üzerinde çok büyük etkileri olacak. Yani dijital ikiz evren öyle kolay bir şey değil. Söylediğim şey. Evet. Aslında mesela bir soru sorabilir miyim Tabii burada bununla alakalı? Bağlayacağım oraya yani. Mesela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki İstanbul'u fetheden asker ne güzel asker demiş. Ama o zaman hani kimse bilmiyor böyle bir olacağını. Kim derdi ki hani Osmanlı gelecek de Türkler gelecek de fethedecek falan. Doğru. Şimdi bakıldığında da mesela Türkiye için deniyor ki Türkiye ileride yeniden şahlanacak. Daha da şahlanacak diyelim. Zaten şahlanıyor ama. Şimdi Türkiye o zaman bu şeyin içerisinde nasıl yer alacak? Çünkü biz aslında kutsal bir toprakların da içerisindeyiz yani. Peygamber tarafından müjdelenen toprakların içerisindeyiz. Aslında dünyada bazı deneyler yapılıyor şu anda. Şöyle düşün, henüz gerçekleşmemiş bir olay, gelecek ya, henüz gerçek, geçmişi etkileyebiliyor. Yani biz, şöyle düşünsün izleyiciler, bunu bir
kesinlik olarak söylemiyorum. Hani kimse bu adam kesin mi konuşuyor böyle? Hayır değil. Ama bir düşünsünler istiyorum. Şu anda gittiğiniz Mısır piramitleri, gittiğiniz tarihi eser yerler. Geçmiş değil de ya insanlığın geleceği ise. Bugün bahsettiğimiz uzaylılar bir türlü insanlığın mağara döneminden beri dünyaya inip konuşamayan bu varlıklar. Ya insanların atalarıysa ve geçmişe geliyorlarsa, biz onların geçmişiysek şu anda. Onlar geçmişlerine gelip bizi inceliyorlarsa. Bir de bu açıdan baksınlar. Şimdi kuantumdan bahsediyoruz ya, kuantumdan bahsediyoruz ya. Bazen bazı şeylere doğru bir şekilde açıdan bakmak lazım. Olasılıklar kalmıyor. O yüzden hani kuantum gelecek geçmişe etkileyebilir mi sorusu? Evet, gelecek geçmişe etkileyebiliyor. Ve bu gittiğimiz Mısır piramitleri ve dağlık taşlık alanlardaki o kaleler, yeraltı bizim geleceğimizse. Hani Einstein diyor ya, 3. Dünya Savaşı'nı bilmem ama 4. Dünya Savaşı taşlarla sopalarla olacak diye. Einstein'ın söylediği şey. Biz aslında onu geçmiş gibi görüyoruz. O zaman gelecek geçmişi etkileyebiliyor. O zaman uzaylılar, dedim ya, taş devrinden beri bir türlü merhaba deyip çay içmeyen uzaylılar, belki de onlar bizim, Türkiye koruyacak. bak işte belki de onlar bizim gelecekteki soyumuzdaki olan kişilerin gelip geçmiş olarak bizi gördükleri yer. Türkiye'nin şahlanmasına gelecek olursak. Hangi çılgın zincir vuracakmış şaşarım. Evet, doğru. Türk ve Türk insanına zincir vurulmaz. Mümkün değil. Bak. Mümkün değil. Ama burada Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, ben düşünüp tutasınız diye size akıl verdim. Tamam mı? O zaman akletmemiz lazım. Bir olmamız lazım. Şu ortadaki ayrımcılığı bir kaldırmak lazım. İndirilmiş perdeleri bir çekmek lazım. Sürekli o onun arkasına, o bunun arkasına iş çevirmeyi bırakmak lazım. Bir olmak lazım. Bir olabilirsek Türkiye şahlanır. Öyle lafla Türkiye için diyorlar ki Türkiye şahlanacakmış. Peki. Türkiye ismi nereden geliyor? Hadi söylesin insanlar o zaman. Türkiye şahlanacak. Okey. Türkice. Orijinali bu. Ve bunu yıllar öncesinde Pelin Çift'in programında rahmetli Altuntaş. Aytunç. Evet, Aytunç abi. Bunu o anlatmıştı. Türkice ismi Keltlerin başkentinin ismi. Bak, Keltlerin başkentinin ismi Türkice. J var arada sadece. Okunuşu ne? Türkiye. Türkiye şahlanacak. Keltlerin başkentinin ismi bu. Peki bu Türkiye ismini nereden geliyor bize? Kimler geldi de Türkiye ismini verdi? Şimdi buraya baksınlar o zaman. Şimdi bazen bazı gerçeklerde evet, biz varken mi, biz buradayken mi Türkiye şahlanacak? Onlar buradayken mi Türkiye şahlanacak? O zaman biz buradayken şahlanalım da bir şeye benzesin. Hani. Ama bu topraklar sürekli muhafaza ediliyor. Evet. Şimdi biz varken şahlanalım. Onlar varken Türkiye şahlanmak değil. Bir işe yaramaz. O zaman biz yokuz, onlar var. Çünkü Türkiye ismi ta Keltlerin başkentin ismi. Anlamı ne biliyor musun Keltçe'de? Verimli topraklar demek. Verimli toprak. Türkice. Aytunç abinin araştırmasında ortaya çıkardı. Ve bugün de hatırlatıyorum. Niye? Türkiye şahlanacakmış dediğin için. Bir olursak biz bugün buradayken hepimiz bir olacağımız zaman şahlanalım. Hep beraber olalım. Ayrımı bir bırakalım. Siyasette ayrım bırakalım. Kişisellikte ayrım bırakalım. Benim öğretmenim senin öğretmeninden iyi. Benim imamım senin imamdan daha iyi. Benim hocam daha iyi. Senin hocan daha kötü. Bunları bir bırakalım. Şu yargı. İşte bak. Bir olmak dediğim şey. Evet. Bir olmak. Hani ihlası olmayanın iflası olur dediğim yer. İşte o zaman Türkiye şahlanır. Evet, ben de katılıyorum sana. O zaman başka dünyalar gerek yok. Mümkün dünyalar zaten Rabbimin yarattığı yerde var. O zaman Türk'ün karşısında hangi çılgın zincir vuracakmış, işte onu söyleriz. İşte o zaman çıkarız. Zülfikar oluruz. O zaman çıkarız. Zülkarneyn oluruz.
Doğuyu, batıyı, güneyi, kuzeyi birleştiririz. O zaman oluruz hakikat kısmında Allahça muhabbetullah ederiz. Çünkü adaleti getiririz. Adil oluruz. Hep birlikte bir olursak. Ama bir olamazsak kimse öyle güzel, süslü püslü kelimeler kullanıp kimse bunu anlatmasın. Çünkü şu anda Uganda'nın genel kurmayı, Uganda mıydı? Tehdit eden bize. Yani. Ya o bile çıkıyor tehdit ediyor. Diyor ki ayağını denk alsın, bana bu kadar para versin. Güldük geçtik. Güldük geçtik. Ama işte gerçek Türkiye bu değil. Bir olmak demek dışarıdan sadece füzelerin gökyüzünden aşağı düşmesini değil, söylenen sözlerin dahi tesir etmeyeceği ama kükrediği anda Ali makamında oraya çok büyük tesir edeceği bir kelamıyla dağları yıkabilecek bir birliktelikten bahsediyorum. Bunlar önemli. Evet. Öbür türlü değil. Hocam son olarak son bölümde şunu da sormak istiyorum. Biliyorsunuz geçen bölüm bu arada çok beğenilmiş. Elçin Evet. Hoca'yla farklı bir format yaptık sizde. Hem böyle fizik hem kuantumca. Bayağı bir beğenilmiş. Yorumlarda falan da baktım. İnsanların çok hoşuna gitmiş. Enerjiniz çok uyumlu olmuş. Evet. Orada biraz açmıştınız aslında da bu zaman mekan kavramını konuşurken balinanın örneğini vermiştiniz. Hı. Tabii orada çok detaylı girememiştik Mavi ama balina. aynen onu burada anlatsak son bölümde. Ha, son bölümde şöyle bir şey söyleyebilirim. Bu da farklı bir program oldu. Evet. Bir sonraki programda senden bir şey rica edebilir miyim? Tabii. İnsan bedenindeki farklı açılımların ve bundan sonraki süreçte insan bedeninin ne şekilde değişeceğini, ruh, beden, zihin, akıl aynı mı kalacak yoksa bunlar da değişecek mi? Vücudumuzdaki organların titreşimleriyle beraber katmanlarımızın ne şekilde olacağı, böyle bir yüze mi sahip olacağız? Kulaklarımız mı büyüyecek? Burnumuz mu küçülecek? Ağzımız ve dudaklarımız, dilimiz değişecek mi? Yani bunlar üzerinde biraz konuşmak isterim. Çünkü bunlar da ilginç konular. Bugün daha farklı işledik senden konuyu. Biraz da benim de keyifsiz olduğum bir zamanda seni kırmadan geldiğim için yapmış olduğumuz bir Değer program kattınız. olmuş oluyor. Ya Allah razı olsun. Evet. Sorun Balina. Evet. Sorun şöyle. Mavi balina ve zaten yunus türleri, balina türleri kendi aralarında bir iletişim sistemleri var. Ama düşün ki mavi balina 700-800 kilometre ötedeki bir sinyal gönderiyor. Biz bu sinyali belgesellerde ya da işte kitaplarda, araştırmalarda okyanuslara diyor ki dişisine, o yön üzerindeki dişisine bilgi gönderiyor. Yani çiftleşmek için. Ne kadar basit bakıyoruz değil mi? Hayır. Bir şey söyleyeyim mi? Mavi balina aynı zamanda su bilgi olduğu için, su kayıt olduğu için yaratılmış ilk okyanusları düşün. Hep vardı. Bütün kayıtlar orada. Yani gökyüzüyle yeryüzü arasındaki bütün kayıtlar ama. Geçmiş geleceği birleştir orada hepsini. Suyun içinde yani o kayıtlar. Mavi balina dediğim gönderdiği sadece solar bir sistemde bir sinyal değil. Bütün sistemi, ekolojik sistemi, insanoğlunun bugün buluşları da dahil olmak üzere var olan şekilde Sirius'la olan bağlantısını araştırmış ve kadim kitaplarda da rastladığımız balinaların buraya, bu dünyada Şira yıldızıyla yani Sirius'la insanla o arada gökle yer arasında bir köprü olduğunu ve oradan aldığı bilgiyi okyanustan sinyallerle topraklara ve bütün dünyaya yaydıklarını söyleyen kadim geçmiş bilgiler var. Ve bilim adamlarının bazıları da bu konu üzerinde araştırma yapıyorlar. Oo, çok enteresan. Aynen. Şimdi demek ki olay sadece çiftleşmek değil. Hani bu deniz araştırmacıların araştırdığı şekilde değil, daha geniş kapsamlı. Şimdi insanların da bu tür dikeyden alıp yataya yaydırdıkları aynı sinyal kanallarımız var. Bluetooth'u, Wi-Fi'yi nasıl gözle göremiyoruz? Ama AirDrop'u da görmüyoruz. Ama bir resmi AirDrop'la birkaç saniye içinde sana atabiliyorum. Wi-Fi'ye bağlanıp dünyanın her yerine bağlanabiliyorum. Değil mi? Bluetooth'u açıp başka bir cihazın üzerine de bağlanabiliyorum. Ama gözle göremiyorum bunları. İnsanın da dikeyden yataya yaydırdığı o mavi balina gibi sinyallerimiz şu anda kirlenmiş vaziyette. Hepsi kırmızı hatta. Toplumsal kaoslar bundan var. İşte bütün sistemde bak biz ekolojik sistemi bozduğumuz için
Ve CERN projesindeki bu sinyaller bozduğundan dolayı aslında orada balina gibi gördüğümüz hayvan dediğimiz, ürktüğümüz insanın CERN projesindeki insanın doğasındaki dikey ve yataydaki sinyalleri bozdu. Onlar ise onlara karşılık bizi düzeltme çabası içerisinde olan hayvanlar. Bunu anlatmaya çalıştım aslında. Geçen programda da detaylı açmadığım yer burasıydı. Evet. Evet, daha fazla zorlamayacağım kendimi Evet, şu anda. şu anda gerçekten bayağı bir konuya değindik. Siz de gerçekten zahmet verdiniz. Evet. Hasta geldi Ercan Hocam. Ya çok teşekkür ederim. Evet. Allah razı olsun. Sağ olun sizler için, yani izleyicilerimiz de kırmadı. Her Eyvallah. zamanki gibi. Çok teşekkür ederiz Ben de katıldığınız teşekkür için. ederim. Tekrardan çok geçmiş Allah olsun. razı olsun. Çok Yeni teşekkür bölümde ederim ben görüşmek de. üzere. Hoşçakalın.